Babamın ölümünü, ona sebep olan adamın hala dışarıda serbestçe dolaştığını ve gözünün çoktan üzerimde olduğunu öğrenene kadar bir kaza sanıyordum. Babamın adını telaffuz ettiğimde amiralin eli titredi. Alman donanmasının 4 yıldızlı bir generali, en güçlü adamlarından biri, sanki birisi ciğerlerindeki havayı yumruklamış gibi karşımda donup kaldı. Gözleri parlıyordu, çenesi sımsıkı kapalıydı ve parmakları sol elindeki ağır yüzüğe, sanki onu taktığına pişman olmuş gibi kenetlenmişti. "Lütfen, yarbay," diye fısıldadı. Sesi, yüksek rütbeli bir subayın toplum içinde asla izin vermeyeceği bir şekilde çatallandı. "Burada değil, onların önünde değil. Hemen konuşmalıyız." Ve o an göğsümde bir şeyler kıpırdadı. Ne bir umut ne de bir korku, bu bir tanımaydı. Çünkü parmakları o yüzüğe dokunduğunda babamın ölürken taktığı o yüzüğün aynısına, o an anladım. Hayatıma, yasıma ya da babamın ölümüne dair hiçbir şey yıllardır inandığım gibi değildi. Ve eğer bu tür hikayeleri, üniformaların ardındaki gerçeği, cesareti ve gizli çatlakları gösteren hikayeleri takip etmeye devam etmek istersen, beni destekleyebilirsin. Kanala abone ol. Bu hikayeyi paylaş, beğen ve orada olduğunu bilmem için bir yorum bırak. Birçok kişi kurbağa adamların hayatta sarsılmaz bir özgüvenle yürüdüğüne inanır. Ama gerçek şu ki, suskunluk, korkudan daha ağırdır. Özellikle de bir kaybın ardından hayatın üzerine çöken o suskunluk. Babamın arabasının devlet yolundan çıktığına dair o telefonu aldığımdan beri, neredeyse 2 yıldır bu sessizliğin içinde yaşıyordum. Hatırlıyorum, daha sonra karargahımdaki aynanın karşısında durup kendime hala operasyon lideri olduğumu, hala bir subay olduğumu, hala tam olduğumu ikna etmeye çalışıyordum. Ancak yaz, rütbe ya da eğitim dinlemez. Yarıkların arasından sızar, görev süreleriyle uyku arasına, bayramlar ile sessiz sabah saatleri arasına gizlenir. Ve beni yapayalnız bırakmıştı. Kağıt üzerinde genç bir kadın subay, ama gerçekte görevlerle dolu bir hayatın ve çok fazla gölgenin yükünü taşıyan 35 yaşında bir kadın. O sabah amiral deniz üssüne girdiğinde havada özel bir gerginlik vardı. Sadece en üst komuta kademesi şahsen tesise geldiğinde görülen türden bir kaskatılık. Kapıdaki nöbetçiler biraz daha dik duruyordu. Güvenlik ekipleri her geçişi 2 kez kontrol ediyordu. Havalandırma kanalları bile sanki gerilmiş gibi klima sesi daha yüksek geliyordu. Son yurt dışı görevimden sonraki muayene ve yeniden göreve iade evraklarımın ortasındayken binada bir mırıltı yayıldı. "Burada." İniş yaptı. "Onu güney girişinden getiriyorlar." 4 yıldızlı bir amiral, bizimki gibi orta ölçekli bir deniz tesisini nadiren ziyaret ederdi. Bu, rutin olmaktan çok uzaktı. Onun toplantısına atanmamıştım. Aynı koridorda bile olmamalıydım. Ama kader ya da çok daha büyük bir şey, o içeri girdiğinde beni tam o koridora yerleştirdi. Gözüme çarpan ilk şey üniforması, nişanlarının parıltısı ya da onu bir kalkan gibi saran otorite havası değildi. Sol eliydi, daha doğrusu parmağındaki yüzük. Üzerinde çapa işlemesi olan, kenarları parlatılmış ve koyu mavi taşlı, ağır, özel yapım bir denizci yüzüğü. Babamın yüzüğü, onun yüzüğünün tıpatıp aynısı. Son hizmet yıllarında bir kuyumcu arkadaşıyla birlikte tasarladığı eşsiz bir parça. Onu her gün takardı ve ölümünden sonra bana enkazda asla bulunamadığını söylemişlerdi. Bu manzara nefesimi kesti. Hareketsizce ona baka kaldım. Kalbim bir havalı matkap gibi çarpıyordu. Bu yüzük asla seri üretimle yapılmamıştı. İnternette ya da bir askeri mağazada satın alabileceğiniz bir model değildi. Onu takan kişinin babamla derin bir bağ olmalıydı. Soğukkanlılığımı korumaya çalıştım ama amiral tam o anda bakışlarını kaldırdı. Gözlerimiz buluştu. Belki yüzümdeki şaşkınlığı gördü, belki ben de babamdan bir şeyler sezdi. Çünkü sadece bir kalp atışı süresince ifadesi değişti. Üst düzey bir subayın kibar ve nüfuz edilemez sakinliği değil, ham bir şey bilirdi. Protokolün ne dediği umurumda değildi. Sadece bir yarbay olmam ve onun 4 yıldızlı bir amiral olması da bilmem gerekiyordu. Toplantısı bittiğinde ve yaverleriyle koridor boyunca ilerlediğinde, doğrudan ona doğru yürüdüm.
Ellerim buz gibi olmasına rağmen sakin bir sesle, "Sayın Amiral," dedim. "Size yüzüğünüz hakkında bir şey sorabilir miyim?" Adımının ortasında durdu. Yaverleri, onun takip edeceğini sanarak yürümeye devam ettiler. Ama o etmedi. Yavaşça bana döndü, sanki canını yakan bir anıyı ararmış gibi yüzümü inceledi. "Bu mu?" diye sordu alçak sesle elini kaldırarak. "Evet, Sayın Amiral," dedim, "bu yüzük bana çok tanıdık geliyor." Rahatsız edici derecede uzun bir süre bana baktı. Sonra içinde bir şeyler değişti. Omuzları gerildi, çenesi sertleşti, göz bebekleri darbe bekleyen bir adam gibi küçüldü. "Babanız kimdi?" diye sordu. Koridor sonsuza kadar uzuyor gibiydi. Neon lambalar daha yüksek sesle vızıldıyordu. Boğazım düğümlendi ama kelimeleri çıkarmayı başardım. Astsubay kıdemli başçavuş, Oberstab Botsman, Erik Altenberg. 2 saniye boyunca hiçbir şey olmadı. Sonra yüzünde bir şeyler kırıldı. Yaz, şok ve tehlikeli bir şekilde suçluluğa benzeyen bir karışımla gerçekten kırıldı. Bir adım geri çekildi, sanki tenini yakmasından korkuyormuş gibi yüzüğe tutundu. "Hayır," diye fısıldadı. "Sen değil, Tanrım, sen onun kızıydın." Dünya devrildi. Titreyen elleriyle şapkasını çıkardı. 4 yıldızlı bir amiralin bir koridorda asla yapmayacağı bir şeydi bu. Sesi, asla ifşa etmek istemediği bir yükü taşıyan bir adamın sesi gibi geliyordu. "Fregat Tenkapit, burada konuşamayız. Hemen şimdi korunaklı bir odaya ihtiyacımız var." Ve o an anladım. Beni gördüğüne şaşırmamıştı. Korkuyordu. Neyden? Benden mi, geçmişten mi? Gerçekten mi? Bilmiyordum. Henüz değil. Ama o yüzük, bakışı ve sesindeki o çatlak bana bilmem gereken her şeyi söylüyordu. Babamın ölümü bir kaza değildi ve hayatımdaki hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktı. 4 yıldızlı bir amiral sana onu takip etmeni söylediğinde tereddüt etmezsin. En azından dışarıdan. Ancak içeride, nabzım boğazımda atıyordu. Sessiz bir idari koridorda, denizcilerin ve gazilerin çerçevelenmiş fotoğraflarının önünden geçtik. Hayatları boyunca hizmet etmiş ama şimdi üzerime geldiğini hissettiğim türden sırların yanına bile yaklaşmamış erkekler ve kadınlar. Amiral küçük bir toplantı odasını açtı, arkamızdan kapıyı kapattı ve jaluzileri indirdi. Hemen oturmadı. Bunun yerine, eli bir sandalyenin arkalığında durarak orada bekledi ve bana bakmaya korktuğu eski bir fotoğrafa bakar gibi baktı. "Ona benziyorsun," dedi sonunda alçak sesle. "Birebir değil ama gözler, duruş, bana doğru gelişin." Bir an için bir hayalet gördüğümü sandım. Buna ne cevap vereceğimi bilemedim. Babam neredeyse 2 yıldır ölüydü ve artık kimse onun hakkında konuşmuyordu. Çoğunlukla buna ben izin vermediğim için, çünkü çok can yakıyordu. Ama bunu onun gibi birinden, onu belli ki iyi tanıyan birinden duymak, içimde aynı anda hem sıcak hem de acı verici bir şeylerin yükselmesine neden oldu. "Sayın Amiral," diye başladım temkinlice, "bu yüzük. Babamın aynısından, özel yapım bir yüzüğü vardı ve ölümünden sonra enkazda asla bulunamadığı söylenmişti." Sanki anıları rütbe işaretlerinden daha ağırmış gibi yavaşça sandalyeye çöktü. "Oturun, yarbay." Karşısına oturdum. Ellerimi birbirine o kadar sıkı kenetlemiştim ki boğumlarım beyazlamıştı. Alnını ovuşturdu. "Babanızın bunun gibi bir yüzüğü yoktu. Bu, onun yüzüğü." Nefesim kesildi. Oda başıma yıkıldı. Masanın kenarına tutundum. "Nasıl yani?" diye kekeledim. Yüzüğü çıkardı ve aramıza, masanın üzerine dikkatlice koydu. Yakından bakınca daha da tanıdıktı. Gravür, koyu mavi taş, babamın zamanında bir dolabı açarken yaptığı o küçük çizik. "Bu yüzük her zaman Astsubay kıdemli başçavuş Erik Altenberg'e aitti," dedi alçak sesle. Güçlükle yutkundum. Bir an konuşamadım. "Nasıl?" Sesim kısıldı. "Ona nasıl ulaştınız?" Amiral arkasına yaslandı ve sanki yüzük radyasyon yayıyormuş gibi ona baktı. "Babanız ve ben birlikte görev yaptık, siz doğmadan çok önce. Çoğu Almanın asla öğrenemeyeceği şeyler atlattık."
Sadece sıradan bir çatışma değildi, örtbas edilen, kaotik ve siyasi açıdan çok hassas bir durumdu. Bir keresinde hayatımı kurtardı. Duraksadı. Bakışları, o anı sanki yeniden yaşıyormuş gibi uzaklara daldı. Başardıktan sonra birbirinin aynısı 2 yüzük yaptırdık. Onlara kardeşlik yüzükleri dedik. Benimki zarar görmeden kaldı. Babanızınkini ise kazaya kadar her gün taktı. Babam hakkında birinin böyle konuştuğunu duymak boğazımı düğümledi. Bu beni, itiraf etmek istediğimden çok daha derinden sarsmıştı. Ama bu, dedim kısık sesle, yüzüğün neden enkazda olmadığını ya da size nasıl geldiğini açıklamıyor. O an çenesi sertleşti. Çünkü onu kendi ellerimle parmağından çıkardım. Donup kaldım. Hava ağırlaştı, duvardaki saatin tik takları dayanılmaz bir şekilde yükseldi. "Oradaydınız," diye fısıldadım. Başını salladı. "Olay anında değil ama hemen sonrasında. Sizden çok daha önce haberim oldu ve içimden bir ses bir şeylerin ters gittiğini haykırıyordu. Resmi ekipler gelmeden önce olay yerine şahsen gittim. Hiçbir yer kordon altına alınmamıştı, araba paramparçaydı. Güçlükle yutkundu. Ve babanız, o böyle bir ölümü hak etmemişti." Göğüs kafesim acıyla daraldı. Bir yanım çığlık atmak, diğer yanım onu yakasından tutup tüm gerçeği zorla söyletmek istiyordu. Ama kendimi sakin kalmaya zorladım. "Sayın Amiral, yüzüğü neden yanınıza aldınız?" diye sordum sessizce. Şakaklarını ovuşturdu, derin bir nefes verdi. "Çünkü onu size vermeyi planlıyordum. Ancak soruşturmanın ne durumda olduğunu gördüğümde, o özensizlik, olayı hemen kapatma çabası, her şeyi basit bir kazaymış gibi gösterme baskısı. İşte o zaman bir şeylerin yanlış olduğunu anladım. Eğer yüzüğü bulsalardı, emanet odasında bir yerde kaybolup gideceğinden ve onu bir daha asla göremeyeceğinizden korktum." Sesli bir şekilde yutkundu. "Bu yüzden yanıma aldım. Yanlıştı biliyorum. Ama onun mirasını bu şekilde koruyabileceğimi düşündüm." Elimi göğüs kemiğimin üzerine bastırdım ve sakin nefes almaya çalıştım. Sanki birisi, 2 yıldır özenle diktiğim bir yarayı yeniden yırtıp açmıştı. "Sayın Amiral, kaza soruşturuldu. Askeri disiplin savcılığı, olay yeri inceleme ekipleri, hepsi dosyayı kapattı." Bana keskin bir bakış fırlattı. "Kapandı çünkü birileri kapanmasını istedi." Kalbim aniden hızlandı. Birileri kapatmak istemişti. Birileri soru sorulmasını istememişti. Birileri gerçeğin gün yüzüne çıkmasını engellemişti. "Ama neden?" diye fısıldadım. Tereddüt etti. Suçluluk, korku ya da sadakatle kendi içinde savaşıyormuş gibi uzun ve acılı bir tereddüt. "Gerçeği hak ediyorsunuz," dedi sonunda, "ama bunu duymak kolay olmayacak." Kesik kesik nefes alıyordu. Babanız, ölümünden hemen önce bir şeye karışmıştı. Öyle bir şey ki, onu gerçek güce, devasa bir güce sahip insanlarla karşı karşıya getirdi. Ve bunu size asla anlatmadı, çünkü sizin kariyerinizi korumak istiyordu. Boğazım düğümlendi. Korumak mı? Neyi? Benim bununla ne ilgim var? Amiral doğrudan gözlerimin içine baktı, o bakışlardaki acı tenimi karıncalandırdı. "Tahmin ettiğinizden çok daha fazlası." Aynı anda hem ateş bastı hem de üşüdüm. Oda daralıyor gibiydi. "Bana tam olarak ne söylüyorsunuz?" diye bastırdım. Yüzüğü sanki yıllardır sakladığı her şeyin bir sembolüymüş gibi aramızda havaya kaldırdı. "Yarbay Altenberg, babanız bir kaza yüzünden ölmedi." Sesi iyice alçaldı. "Öldü çünkü birilerinin sizin geleceğinizi mahvetmesine izin vermedi." Sırtımdan parmak uçlarıma kadar bir ürperti yayıldı. "Babam beni korumak için mi ölmüştü?" Amiral, titreyen parmaklarıyla yüzüğü bana doğru itti. "Dahası var, çok daha fazlası. Ve size her şeyi anlatacağım ama kendinizi buna hazırlamalısınız." Babanız onurlu bir adamdı ve bunun bedelini ödedi. Yüzüğe, babamın yüzüğüne baktım. Ve ölümünden beri ilk kez içimde bir şeylerin yer değiştirdiğini hissettim.
Öfke, yas ve yakıcı bir gerçeklik arayışının karışımı. Bana her şeyi anlatın, dedim. Amiral gözlerini kapattı ve görünüşe göre sadece benim hayatımı değil, kendisininkini de değiştirecek olan o itirafa hazırlandı. Hemen konuşmaya başlamadı. Bir an öylece oturdu, dirsekleri masada, elleri ağzının üzerinde kenetlenmiş halde, dışarı çıkmak için can atan kelimeleri sanki zapt etmeye çalışıyordu. Daha önce bir atlayıştan ya da kapı kırmadan hemen önce donup kalan askerler görmüştüm. Bu bakış aynıydı. Ancak bu kez mesele mermiler değil, anılardı. Babanızın resmi kariyerini biliyorsunuz, dedi sonunda. Madalyalarını okudunuz. Onur haçı, görev madalyaları, özel komandolar. Hiçbir neşe barındırmayan kuru bir kahkaha attı. Ama arkasındaki hikayenin tamamını bilmiyorsunuz. Babam kendisi hakkında asla konuşmazdı, diye fısıldadım. Bu tam ona göre bir hareket, diye mırıldandı amiral. Böbürlenmeyi her zaman kaybı olarak görürdü. Arkasına yaslandı. O zamanlar gençtik, başka bir donanmaydı ve hiçbir tarih kitabında yer almayacak bir operasyona dahil olduk. Babanızın resmi olarak orada olmasına bile gerek yoktu. Gönüllü oldu ve sonra her şey ters gitti. Duraksadı. Başarısız olan o değil, bendim. Ona şaşkınlıkla baktım. 4 yıldızlı bir amiralin bunu bir astına itiraf etmesi. Bunun mümkün olabileceğini hiç düşünmemiştim. Yabancı bir limanda bir rehine kriziydi, diye devam etti. Dar sokaklar, yetersiz istihbarat, kötü hava koşulları. Aptalca bir karar verdim ve bizi bir pusuya, ölümcül bir tuzağa sürükledim. Parmaklarıyla masaya yavaş ve ritmik bir şekilde vurdu. Babanız beni oradan çekip çıkardı. Şarapnel parçalarıyla yaralanmıştım, bacağımı hareket ettiremiyordum. Beni güvenli bir yere taşıdı, ilk yardımımı yaptı ve sonra görevi tamamlamak için tek başına geri döndü. Amiral hafifçe burnundan soludu. 3 saldırganı etkisiz hale getirdi, rehineleri emniyete aldı ve herkesi sağ salim eve getirdi. Resmi teşekkürü ben aldım. O ise hayatta kalmayı. Bana baktı ve bakışlarında filtrelenmemiş, gerçek bir anı vardı. O görevden sonra artık sadece silah arkadaşı değildik, biz aileydik. Yüzüğü işaret etti. Bu yüzden yüzükleri yaptırdık. Kendi kendimize dedik ki, eğer bir gün birimiz gerçekten kim olduğunu unutursa, bu yüzük ona hatırlatacak. Bakışları sertleşti. Babanız asla unutmadı, her şeyine mal olsa bile. Güçlükle yutkundu. Neye mal oldu? Hayatına. Odaya bir sessizlik çöktü. Amiral derin bir nefes aldı. 2 yıl önce babanız bir dizi tedarik sözleşmesini incelemeye başladı. Hem bu üste hem de diğer deniz ve kara kuvvetleri birliklerinde. Eğitim programları, bakım cihazları, teçhizatlar. Kağıt üzerinde her şey mükemmel görünüyordu. Fazla mükemmel. Midemin kasıldığını hissettim. Tutarsızlıkları fark etme konusunda keskin bir gözü vardı, diye mırıldandım. Ah, kesinlikle öyleydi, diye onayladı amiral. Bir şeylerin doğru gitmediğini fark etti. Yeni diye kaydedilen malzemeler, ucuz ve yenilenmiş mallar gibi görünüyordu. Güya test edilmiş parçalar gerçek tatbikatlarda iflas ediyordu. Küçük şeyler, evet, ama operasyon sırasında tam da bu tür şeyler ölümlere yol açar. Devam etti, sorular sormaya başladı. Önce alçak sesle, sonra daha net. Bazı başçavuşlarla, teknisyenlerle konuştu. Bazıları geçiştirdi, bazıları ise dikkat çekici şekilde gerildi. Yüzünde karanlık bir ifade belirdi. Söz konusu yüklenici firmanın yüksek mevkilerde dostları vardı. Bir askerin sahaya çalışan bir teçhizatla gidip gitmemesinden ziyade para akışına önem veren dostlar. Gözlerimi kıstım. Teçhizat mı? Silahları mı kastediyorsunuz? Kısmen silahlar ama aynı zamanda koruyucu giysiler, eğitim cihazları, yazılımlar, araç bileşenleri. İşin içinde çok para olduğunda, insanlar tasarruf adı altında yaratıcı yollara başvurur. Bu kelimeyi sanki bir zehirmiş gibi söyledi. Babanız bir şablon keşfetti ve bunu belgeledi.
Seri numaraları, isimler, tarihler. Başımı salladım. Bu tam babama göre bir hareket. Güvendiği bir denetçiye başvurdu. Dürüst bir adama. Ve işte bela orada başladı. Soğuk bir his tenimin altına sızdı. Ne tür bir bela? Yüklenici firma durumdan haberdar oldu, dedi amiral. Belki içeriden bir sızıntı, belki onlara minnet borcu olan biri aracılığıyla. Aniden babanız sürekli gayriresmi görüşmelere çağrılmaya başlandı. Ona çok çalıştığı söylendi. Emekliliği düşünmesi tavsiye edildi ve eğer dalga yaratmazsa, kızının kariyerinin çok daha sorunsuz ilerleyebileceği ima edildi. Çenem acıyla gerildi. Benim kariyerimle mi tehdit ettiler onu? Dolaylı yollardan, ama evet, diye yanıtladı amiral sessizce. O odada değildim ama notları gördüm. Kazmayı bırakmasını istiyorlardı ve bunun için sizi baskı aracı olarak kullandılar. Sanki birisi beni içeriden bıçaklamış gibi hissettim. Amiral ağır bir nefes verdi. Koltuğunun altında bir dosya ile bana geldi, dedi. Şüphelerini anlattı ve eğer durmazsa, hırslı kızının parlak geleceğinin kararacağının kendisine açıkça hissettirildiğini söyledi. Bir an için gözlerini kapattı. Ona bununla ilgileneceğime dair söz verdim. Kendimi durumun o kadar da kötü olmadığına, vaktim olduğuna ikna ettim. İçimdeki öfke kabardı. Hiçbir şey yapmadınız. Yeterince yapmadım, diye düzeltti beni. Lütfen. Ve babanızın haklı olduğunu anladığımda artık çok geçti. Odada saatin tik takları yankılanıyordu. Amiral devam etti. Ölümünden 2 gün önce babanız, yüklenici firmanın sivil bir irtibat kişisiyle görüşme talep etti. Üssün dışında buluştular. Bunu kesin olarak biliyoruz. Orada ne yaşandı, bilmiyoruz. Ama buluşmadan sonra denetçiyi arayıp resmi bir rapor sunmaya hazır olduğunu söyledi. Sesi sakindi, kararlıydı. Ne yaptığını bilen bir adam gibi konuşuyordu. Amiralin sesi kısıldı. Ve sonra ne oldu, diye sordum, kalbim göğsümden çıkacakmış gibi atarken. Gözlerini gözlerime dikti. 24 saat geçmeden, açık havada ve dümdüz bir yolda arabası yoldan uçtu. Yüzlerce kez geçtiği bir yoldu. Fren izi yok, başka araç karışmamış, en azından resmen öyle. Hızlı bir inceleme, hızlı bir dosya kapatma. Ellerim buz kesti. Bir kaza, diye fısıldadım. Bir kaza, diye tekrarladı amiral alaycı bir tonla. Mühür basıldı, arşive kaldırıldı, dosya kapandı. Derin bir nefes aldı. Bir şey hariç. Ne, diye soludum. Kaza mahallerini gördüğümde, benim gözüme bir kaza gibi görünmedi. İliklerime kadar donduğumu hissettim. Ne demek istiyorsunuz sayın amiral? Önce yüzüğe, sonra bana baktı. Diyorum ki, dedi kısık sesle, babanız öylece bir hendeğe sürüklenmedi. Birinin buna yardım ettiğine inanıyorum. Ve bazı insanların, bunu kanıtlayacak kadar derin bir soruşturma yapılmamasını sağladığına inanıyorum. Düşünmeme fırsat kalmadan kelime dilimden döküldü, örtbas. İtiraz etmedi. Uzun süre ikimiz de konuşmadık. Jaluziler masanın üzerine ışık ve gölgeden ince şeritler düşürüyordu. Neon lambalar monoton bir şekilde vızıldıyordu. Dışarıda üssün hayatı devam ediyordu. Adımlar, sesler, rutin. Ama bu küçük odada zaman durmuştu. İki insan ve yıkıcı bir gerçek arasına sıkışmıştı. Babam, dedim sonunda sesim yeniden güç kazanarak, yolsuzluğa boyun eğmeyi reddettiği için öldürüldü. Ve siz bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordunuz. Amiral aniden daha yaşlı, daha kırılgan göründü. Babanız, birlikte görev yaptığım en onurlu adamlardan biriydi, dedi sessizce. Ama onur, bazı insanlara uymaz. Özellikle de suskunluktan en çok çıkar sağlayanlara. Ağzımda acı bir tat birikti. Kimdi onlar? Yükleniciler mi, siviller mi, üniformalı biri mi? Amiralin bakışı, her kelimeyi tartması gerekiyormuş gibi kapıya kaydı. Listenin tamamını bilmiyorum, dedi. Ama yüklenicinin işin merkezinde olduğunu biliyorum. Temel ekipmandan özel cihazlara kadar her şeyi tedarik eden bir firma.
Gayri resmi olarak kısa yollardan gitmesiyle tanınır. Resmi olarak ise dokunulmaz, diye kaşlarımı çattım. Dokunulmaz. Hiçbir yüklenici dokunulmaz değildir. Yorgun bir nefes verdi. Çoğu değildir, dedi amiral. Ama bu firmanın Berlin'de siyasi desteği, büyük bağışçıları, derin cepleri olan dostları var. Onlara minnet borcu olan amiraller var. Bu da onlara dokunmayı zorlaştırıyor. Öne doğru eğildim. Ve bu insanların babamın ölümünün arkasında olduğunu mu düşünüyorsunuz? Uzun süre bana baktı. Bir motivasyonları olduğunu düşünüyorum. Bir fırsatları olduğunu düşünüyorum, dedi fısıldayarak. Ve babanızın onları o kadar çok korkuttuğunu düşünüyorum ki, artık bir sorun haline gelmişti. Boğazımdan yukarı sıcak bir öfke dalgası yükseldi. O zaman neden düzgün bir soruşturma yapılmadı? Neden siz? Sözümü kestim ama soru aramızda duman gibi asılı kaldı. Neden daha fazlasını yapmadınız? Bakışları ellerine indi. Ellerini yumruk yapıp tekrar açtı, sanki donmuş parmaklarına kan pompalamaya çalışıyordu. Olay yerine vardığımda, dedi alçak sesle, yerel polis oradaydı. Ve değerlendirmelerini asla değiştirmeyeceklerini çok net bir şekilde belirttiler. Bir deniz subayını orada görmekten hiç memnun kalmadılar. Bu alışılmadık bir durum, diye mırıldandım. Alışılmadık kelimesinden fazlasıydı, dedi. Sanki prova edilmiş gibiydi. Sırtımdan aşağı bir ürperti indi. Prova edilmiş gibi, sürekli aynı ifadeyi tekrarlıyorlardı. Tek taraflı kaza, dış müdahale belirtisi yok. Daha kimse aracı düzgünce incelemeden, şasiye bakmadan, asla içki içmeyen, asla hız yapmayan ve emniyet kemeri olmadan asla yola çıkmayan bir adamın neden kuru ve düz bir yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini sormadan hüküm verilmişti. Çenem kasıldı. Anlatıyı onlar kurmuştu. Kasvetle onayladı. Kesinlikle. Peki ya askeri müfettişler, diye sordum. Dosya onlara devredildi, dedi amiral, ama dosya tam bir kaos içindeydi. Eksik ekler, tamamlanmamış fotoğraflar, boşluklar, tutarsızlıklar. Ben nazikçe sorguladığımda, nihai rapor çoktan sunulmuştu bile. İç geçirdi. Her şey çok aceleye getirilmişti. Sanki birileri ciddi bir müfettiş elini sürmeden konuyu tamamen yok etmek istiyordu. Derimin altının yandığını hissettim. Ve siz bana bunu söylemek için yine de 2 yıl beklediniz. Hata ettim, dedi hemen, mazeret üretmeden, rütbesinin ya da üniformasının arkasına saklanmadan. Hayaletlerin peşinden koştuğumu, eski suçluluk duygularımı trajik bir kazaya yansıttığımı düşündüm. Sesi kısa bir an titredi ama devam etti. Ama o yüzük, onu gördüğünüz an, bakışınız, o zaman artık daha fazla susamayacağımı anladım. Masanın üzerindeki yüzüğe, babamın yüzüğüne baktım. Bana geri dönmesi gereken tek şeye. Asla eksik olmaması gereken tek şeye. Birden düşüncelerim netleşti. Birisi yüzüğü çıkarmış, diye fısıldadım. Birisi onun yok olmasını istedi, diye cevap verdi amiral aynı sessizlikle. Ve birisi gerçeğin de onunla birlikte yok olmasını istedi. Bir an için yısım, soğuk, sessiz ve tanıdık başka bir şeye dönüştü, öfkeye. Havayı keskinleştiren, elleri acıdan değil kararlılıktan titreten türden, gerçek bir yakıcı öfkeye. Peki şimdi ne olacak, diye sordum. Öylece oturup bekleyecek miyiz? Amiralin gözleri ilk kez kararlılıkla sertleşti. Hayır, hiçbir şeyin üzerinde oturmayacağız. Ama akıllı olmalıyız. Bu, yumrukla kazanılacak bir savaş değil. Bu, doğru ipleri çekerek kazanılacak bir savaş. Dinliyorum, dedim. O ana kadar fark etmediğim kalın, yıpranmış bir dosyayı işaret etti. Babanız kopyalarını saklamış, dedi amiral. Topladığı her şeyi. Titiz ve hassastı. Bir dirençle karşılaşacağını biliyordu. Kelimelerinin çarpıtılacağını ya da bulgularının gizleneceğini biliyordu. Bu yüzden her şeyi kopyalamıştı. İçimde sıcak, acı verici bir gurur yükseldi. Tam da ona göre bir hareket. Amiral dosyayı açtı, babamın o blok tarzı, kendine has el yazısı, seri numaraları, sipariş belgeleri, hasarlı ekipman fotoğrafları, isimler, tarihler, notlar, hafifçe nefesimi tuttum.
Sanki babam aniden odada belirmişti. Bunu bana 2 yıl önce verdi, dedi amiral. Eğer başına bir şey gelirse, bunları size ulaştırmamı istedi. Gözlerimdeki harareti bastırmak için hızla göz kırptım. Bunu bekliyordu, diye fısıldadım. Bundan endişe ediyordu, diye düzeltti amiral nazikçe. Babanız sisteme inanırdı. Gerçeği açıkça ortaya koyarsa birinin dinleyeceğine inanırdı. Ama kimse dinlemedi, dedim acıyla. Bakışlarına indirdi. Hayır, ben de dinlemedim. Zamanında değil. Aramıza duman gibi ağır ve yoğun bir sessizlik çöktü. Gerçeği istiyorsunuz, dedi. Adalet istiyorsunuz. Size yardım edebilirim, ama bu kolay olmayacak ve temiz olmayacak. Yavaşça nefesimi verdim. Ben bir astsubay kıdemli başçavuş ile büyüdüm. Hayatta hiçbir şey kolay ya da temiz değildir. Kısaca başıyla onayladı. O zaman buradan başlıyoruz. Dosyayı bana doğru itti. Babanızın notları, zaman çizelgesi, kanıtları. Bunları öğrenmeli, anlamalısınız. Ve sonra askeri denetçiye gideceğiz. İçimde bir şeyler, sanki yıllardır su altında kalmış bir temel yeniden sağlam bir zemin bulmuş gibi yerleşti. Yas hala oradaydı ama artık bir yönü vardı. Elimi dosyanın üzerine koydum. Eğer o gerçek için öldüyse, onun başladığı işi ben bitireceğim. Amiral çenesini sıktı, sessiz, ağır bir mutabakat. O halde hazırlanın, yarbay dedi. Çünkü buna başladığımızda artık geri dönüş yok. Orada ne kadar oturduk bilmiyorum. Dakikalar, belki 1 saat. Zaman akmıyordu, acı ve amaç arasında ağır ağır damlıyordu. Amiral sessizce bekledi, elleri kenetli, bakışları yerde. Belki bana nefes almam için alan tanıyordu, belki de o alana kendisinin ihtiyacı vardı. Sonunda dosyayı açtım. İlk sayfa bir rapor ya da liste değildi. Bir fotoğraftı. Babam, daha genç, amiralin yanında, yabancı bir ülkenin tozlu bir yolunda bir yerlerde. İkisi de güneşten yanmış, hırpalanmış, tükenmiş ama gülüyorlar. Sadece bir şeyi birlikte atlatan insanların paylaşabileceği bir gülümseme. Kolları birbirinin omzunda, kamuflaj üniformaları yıpranmış, kollarında yağ lekeleri. Boğazım düğümlendi. Bu fotoğrafı saklamış, dedi amiral sessizce. Sayfayı çevirdim. Altında babamın o belirgin el yazısıyla şu not düşülmüştü. Kızım için, eğer bir gün gerçeğe ihtiyaç duyarsa. Sırtımdan aşağı bir ürperti geçti. Ne olacağını kesin olarak bilmemişti ama bir şeylerin olabileceğini biliyordu. Dosyayı karıştırmaya devam ettim. Parmaklarım, babamın dokunmuş olduğu kağıtların üzerinde geziniyordu. Dosyada kuru gerçekler, sonu gelmez seri numarası listeleri, en kritik anlarda arıza yapmış teçhizatlara dair hata raporları ve en başından beri hiç çalışmamış cihazların tanımları vardı. Ve tüm bunların üzerinde, kara bir gölge gibi hep aynı yüklenici firmanın adı duruyordu. Bunlar soru sormak için yeterli, dedim kısık sesle, bir başlangıç için, bir soruşturma için. Ama cinayet demek için yeterli değil. Amiral, jaluzilerin yarı karanlığında kalan yüzüyle yavaşça başını salladı. Hayır, ama bir motivasyon için yeterli. Ve motivasyon, uçuruma giden ilk adımdır. Sayfaları çevirmeye devam ettim. Hayat kurtarması gerekirken bükülmüş koruyucu plakaların fotoğrafları, parçalanmış teknik bileşenler, protokolde test edildi ve kullanıma hazır olarak geçen, ama resimlerde sanki kalitesiz çöp parçalarından derme çatma birleştirilmiş gibi duran iletişim cihazları. Dosyanın tam ortasında tek bir kağıda rastladım. Diğer yazışmalardan gözle görülür şekilde daha eski olan, özenle katlanmış kalın bir kağıttı. Titreyen parmaklarımla kat yerlerini açtım. Babamın el yazısıydı. Sağ üst köşedeki tarih gözlerime kazındı. Ölümünden önceki gün. Başımı kaldırıp amirale baktım. Bunu okudunuz mu? Evet, dedi alçak sesle ve bakışlarını indirdi. Buna hakkım olup olmadığından emin değildim. Ama bir gün onu anlamanıza yardımcı olacağını hissettim. Boğazımdaki düğümü yutkunarak bastırmak için derin bir nefes aldım ve okumaya başladım. Eğer bunu okuyorsan, bir şeyler ters gitmiş demektir. Umarım yanılıyorumdur.
Tanrım, buna öyle çok umut ediyorum ki. Ama her ihtimale karşı bir şey bilmen gerekiyor. Seni tehdit ettiler. Ellerim o kadar şiddetli titremeye başladı ki kağıt hışırdıyordu ama kendimi okumaya zorladım. Doğrudan değil. Bunun için fazla zeki, fazla kurnazlar. Ama senin geleceğinin, bir subay olarak tüm kariyerinin benim sessiz kalmama bağlı olduğunu bana açıkça hissettirdiler. Bu sözleşmeleri her ne pahasına olursa olsun istiyorlar, parayı istiyorlar. Üniformalı adamların çenelerini kapayıp başka yöne bakmalarını istiyorlar. Göğüs kafesim o kadar daraldı ki neredeyse nefes alamıyordum. Senin kariyerine dokunmalarına, beni durdurmak için seni mahvetmelerine izin vermektense ölmeyi tercih ederim. Bu yüzden devam ediyorum. Çok cesur olduğum için değil, seni tam da bu şekilde, omurgalı biri olarak yetiştirdiğim için. Eğer başıma bir şey gelirse, asla kendini suçlama. Kendini bırakma ve gerçeğin benimle birlikte ölmesine izin verme. Sen benim en büyük gururumsun. Onurunla yaşa. Başladığım işi bitir. Baban. Bu son kelime baban, kalbimin tam ortasına inen fiziksel bir darbe gibiydi. Mektubu indirdim, harfler gözlerimin önünde bulanıklaştı. Yanaklarımdan süzülen gözyaşlarını yavaşça sildim. Bu son kelime baban, kalbimin tam ortasına inen fiziksel bir darbe gibiydi. Mektubu indirdim, harfler gözlerimin önünde bulanıklaştı. Yanaklarımdan süzülen gözyaşlarını yavaşça sildim. Amiral saygılı bir şekilde başka yöne, pencereden dışarı bakıyordu, bana ihtiyacım olan alanı tanımıştı. Bunu benim için yapmış, diye fısıldadım boğuk bir sesle. Sana güvendi, dedi amiral arkasını dönmeden. Onun artık taşıyamadığı bu yükü taşıyacak güce sahip olduğunu biliyordu. Havayı içime çektim. İçimde ham bir acı ile yakıcı, soğuk bir kararlılık birbirleriyle savaşıyordu. Ama anlamadığım bir şey var, dedim ve tekrar ona dik dik baktım. Eğer elinde tüm bu kanıtlar vardıysa, neden daha önce yetkililere gitmedi? Neden bu adamla tek başına buluştu? Amiral gözlerini kapattı ve ağır bir nefes verdi. Çünkü son ana kadar onlarla konuşulabileceğine inandı. Baban, insanlara doğru olanı yapmaları için her zaman bir şans verirdi. Sisteme, dürüstlüğe inanırdı. Birinin gözlerinin içine doğrudan bakmanın, karşı tarafta bir sorumluluk duygusu uyandıracağını düşünürdü. Başımı salladım. Bu safçaydı. Hayır, amiral gözlerini tekrar açtı. O böyle biriydi. Cesaretin, bir adamın yüzüne hatasını söylemek olduğuna inanırdı. Karşılarına açıkça çıktı. Ama karşısındaki adamların onuru yoktu. Ve bu onun hayatına mal oldu. Amiral aniden öne doğru eğildi, sesi daha derin ve ciddi bir hal aldı. Bilmen gereken bir şey daha var. O yüklenici firmanın temsilcisi, babanın o akşam buluştuğu adam, sadece basit bir iş adamı değildi. Hükümetin derinliklerine kadar bağlantıları var, siyasi olarak ağlarla örülü. Korunuyor. Ve tehlikeli. O zaman onu ifşa edeceğiz, dedim tereddüt etmeden. Edeceğiz, diye karşılık verdi amiral. Ama bunun için bu notlardan fazlasına ihtiyacımız var. Son kanıta ihtiyacımız var. Kaşlarımı çattım. Eksik olan ne? Uzun süre bana baktı. Baban bu son görüşmeyi kaydetti. Nabzım hızlandı. Kaydetti mi? Nasıl? Ceketinde bir mikrofon taşıyordu. Çok küçük bir model, özel kuvvetlerdeki zamanından kalma bir yadigar. Bana bir keresinde, bunu sadece kendini gerçekten tehdit altında hissederse kullanacağını söylemişti. Peki, nerede şimdi, diye bastırdım. Amiral burnundan ağır bir nefes verdi. Sorun da bu ya. Kaybolmuş. Kaza yerinde asla kayda geçirilmemiş, adı bile geçmemiş. Biri onu almış, diye fısıldadım, içimi buz gibi bir his kaplarken. Bu kaydın asla ortaya çıkmasını istemeyen biri. Ama bu aynı zamanda şu anlama geliyor, eğer bu kaydı bulursak, her şeyi kanıtlar. Dosyayı kapattım. Babamın mektubu, dokunuşumun sıcaklığıyla en üstte duruyordu. Sesim sakinleşti, çelik gibi sertleşti. Eğer gerçeği gömmek için onu öldürdülerse,
saklamak istedikleri her bir parçayı bulana kadar ben de kazmaya devam edeceğim. Amiral bakışlarıma karşılık verdi. O halde buradan itibaren birlikte devam ediyoruz. Dikkatli. Planlı. Nereden başlıyoruz? Mektubun son satırlarını işaret etti. Başladığım işi bitir. Sonraki günler yoğun ve ağır bir sisin içinde yürüyormuşum gibi hissettirdi. Yine de her adımım bilinçliydi. Babamın dosyasını, içinde ne tür bir patlayıcı taşıdığımı kimsenin anlamaması için sade, siyah bir laptop çantasında her yere yanımda götürdüm. O dosya bir bombaydı ve içindeki her bir sayfa, tüm o yolsuzluktan kurulu kağıttan kaplanı yerle bir etmeye hazır birer fünyeydi. Amiral ve ben artık açıkça buluşmuyorduk. Sadece koridorda kısa karşılaşmalar, bir zarfın içine konulmuş katlanmış küçük notlar. Bu tür bir yolsuzluk bağırıp çağırarak yıkılmaz, dedi bana bir keresinde yanımdan geçerken. Altlarındaki zemin sarsılmaya başlayana kadar sessizce baskı kurduğunda yıkılır. Anlamıştım, intikam gürültülüdür ama adalet sabırlıdır. Ve sonunda, adalet daha çok ses getirir. Babamın izlerini yeniden sürmeye başladım. Arızaları rapor eden askerlerle konuştum. Birçoğu o zamanlar bunu sadece şanssızlık olarak görüp geçiştirmişti, ancak babamın dosyasındaki numaraları onlara gösterdiğimde yüz ifadeleri değişti. Başçavuş Mo arızalı telsizleri hatırladı, bir kadın telsiz operatörü, kendisine bunun bir kullanım hatası olduğunun inandırıldığını anlattı. Parça parça hikaye dişlerini göstermeye başlıyordu. Sonra o büyük gelişme geldi, gizli buluşma. Amiral bana bir mesaj gönderdi. 18.00 İkmal 3. binanın arkası. Sivil. Tam vaktinde siyah SUV'si yanımda durdu. Sanayi bölgesindeki gösterişsiz bir ofis binasına gittik. Yüklenici firmanın bir uydu ofisiydi. Orada onunla tanıştık, bir kadın muhasebeci. Bu iş için fazla dürüsttü ve aylardır istifa etmek istiyordu. "Siz Erik Altenberg'in kızı mısınız?" diye sordu bana yorgun, gergin gözlerle. Başımı salladığımda rahatladı. "Babanız, beni korkutmadan soru soran tek kişiydi." Bana bir USB bellek uzattı. Her şey içinde. Çift faturalar, e-postalar, hurda teslimatlarının fotoğrafları. Sonra öne doğru eğildi, sesi titriyordu. Ve bir şey daha. Bir kayıt. Nefesim kesildi. Kazadan mı? Hayır. Ofisteki son görüşmesinden. Güvenlik kamerasının harici olarak yedeklendiğini bilmiyorlardı. "İçinde ne görünüyor?" diye sordu amiral, boğuk bir sesle. Babanız sakindi, profesyoneldi. Ama temsilci onu açıkça tehdit etti. Ona kızının kariyerini riske attığını söyledi. Ve sonra, babanızı dışarıya kadar takip etti. Koridorda kolundan tutuyor, ona tehditkar bir şeyler söylüyor. Temsilci, babanızdan dakikalar önce binayı arka kapıdan terk ediyor. Mideme ağır, soğuk bir yumru oturdu. Motivasyon, fırsat, her şey oradaydı. Ama damarlarımdaki kanı donduran bir bilgi daha vardı. "Askeri komuta zincirinden biri yükleniciyi uyarmış," diye fısıldadı muhasebeci. Bir zarf çıkardı. Bir döküm. Telefon numaraları. Ölümünden önceki akşam yapılan 2 arama. Kağıttaki isme baka kaldım. Tanıdığım bir subaydı. Babamın cenaze töreninde sanki bir kardeşini kaybetmiş gibi konuşan adam. Hepimize ihanet etmişti. Elimizdeki tüm bu kanıtlarla, dosya, USB bellek ve muhasebecinin ifadesiyle birlikte sonunda askeri denetçiye gittik. Ofis aydınlık ve acımasızdı. Müfettişlerden oluşan bir ekiple, MAD, askeri istihbarat ve NSIS uzmanlarıyla buluştuk. Amiral, kanıtları artık nihayet üzerinden atabildiği bir yük gibi masaya serdi. Sesi kararlıydı, sadece bir kez, babamın mektubunu okurken toparlanmak için kısa bir an duraksadı, sonra sıra bendeydi. Gerçeği masaya koydum. Bozuk ekipmanlarla göreve gönderilen askerler adına konuştum. Babam adına konuştum. Odadaki hava elektrikle doldu. Konuşmam bittiğinde tam bir sessizlik hakimdi. "Yarbayım, bu oldukça esaslı bir dosya," dedi müfettiş sonunda. "Derhal bir soruşturma başlatıyoruz."
Ve raporu gizleyen o subay ifadeye çağrılacak. Binadan çıktığımızda, amiral cam kapıların önünde durdu. Güneş yüzümüze vuruyordu. "Güzel konuştunuz," dedi. "Siz de." Bakışlarını kaçırdı. "Babanız gurur duyardı." "Öyle mi düşünüyorsunuz?" "Biliyorum." Cebine uzandı ve o yüzüğü çıkardı. Bana doğru uzattı. Güneş ışığında parlayan yüzük, avucunda ağır duruyordu. "Bu artık senin." Tamamen resmi olarak. Yüzüğü aldım ve parmağıma taktım. Soğuktu ama bir çapa gibi hissettirdi. Yaz gitmemişti ama artık bir yönü vardı. Gerçek sonunda gün ışığına çıkmıştı ve onu gömmek isteyenler artık gölgede kalacaktı. Elimi yumruk yaptım ve metalin tenime baskısını hissettim. Sessizlik bozulmuştu. Görüntü sonunda netleşti. Amiral artık karşımda ulaşılamaz, altın sırmalı ve koyu mavi bir otorite figürü olarak değil, çok uzun süredir tek başına taşıdığı bir yükü geri veren bir adam olarak duruyordu. Onu bana doğru uzattı, babamın yüzüğü. "Onu elimde tutmam gerekenden çok daha uzun süre tuttum," dedi alçak sesle. Sesi dolu dolu, neredeyse kırılgan çıkıyordu. "Onu istediğim için değil, temsil ettiği şeyle yüzleşmeye uzun süre cesaret edemediğim için." Yutkundum. Metal, solgun ışıkta mat bir şekilde parlıyordu. "Ve şimdi ait olduğu yere, her zaman olması gereken yere geri dönüyor," diye karşılık verdim. Elini bana doğru uzattı. Bir kalp atışı kadar süre tereddüt ettim. Bu tereddüt yüzüğü istemediğimden değil, onu kabul etmenin sadece bir kanıt parçasını değil, çok daha büyük bir şeyi kabul etmek anlamına gelmesinden kaynaklanıyordu. Bu tüm hikayeyi, suçluluğu, boşlukları ve babamın uğruna öldüğü o çıplak, acı gerçeği kabul etmek demekti. Yavaşça avucumu açtım. Amiral, bir bayrağı törenle katlayan bir askerin titizliğiyle yüzüğü avucuma bıraktı. Altın sıcaktı, ağırdı ve sanki garip bir şekilde canlıydı. Parmaklarımı üzerine sıkıca kapattım, kenarlarını tenimde hissettim. "Teşekkür ederim," diye fısıldadım. "Hayır," dedi amiral kararlı bir sesle. "Babanıza teşekkür edin." Etrafındaki insanlar bu sadakati hak etmediğinde bile o, doğru olan için savaşmayı asla bırakmadı. Aniden kışla avlusunun üzerinden bir rüzgar geçti. Bir an için hava motor yağı ve eski deri gibi koktu, tıpkı babamın eskiden saatlerce uğraştığı evimizin arkasındaki atölye gibi. Gözlerimi kapattım ve bu anının, sonunda zemine çarpan bir çapa gibi içimde derinlere inmesine izin verdim. Gözlerimi tekrar açtığımda, amiral beni artık anlamlandırabildiğim bir ifadeyle süzüyordu. "Bu, derin bir saygıydı. Bana onu hatırlatıyorsunuz," dedi sonunda. "Sadece yüzünüzle değil. Duruşunuzla. Yükünüzü taşıma biçiminizle. Dünyanın bu tür subaylara daha fazla ihtiyacı var." Sadece kısa bir baş selamı verdim. Konuşamadım, duygu dalgası çok yüksekti. Soruşturma sonraki haftalarda önce sessizce, sonra açık denizde hız kazanan devasa bir dalga gibi durdurulamaz bir güçle yayıldı. İfadeler alındı, hesap hareketleri titizlikle incelendi, silinen e-postalar uzmanlar tarafından geri getirildi. Yüklenici firmanın temsilcisi tutuklandı. Ve sonra her şeyi değiştiren o an geldi. Babama ihanet eden o subay, kanıtların ezici baskısı altında sonunda itiraf etti. Çaresizce rolünü sadece basit bir hatalı değerlendirme olarak göstermeye çalıştı. Ama kimse ona inanmadı. Sonunda askeri denetçi, yetkili birimlerle birlikte resmi bir rapor yayınladı. Kelimeler bıçak kadar keskindi: dolandırıcılık, rüşvet, tanıklara baskı, soruşturmalarının manipüle edilmesi, ölüme sebebiyet veren ihmalkarlık. Babamın adı iadeki itibar gördü. Uyarıları doğrulandı, dürüstlüğü resmi olarak tescil edildi. Donanmanın babamın ölümünü görev başında fedakarlık olarak tanıdığı o törende, resmi üniformamla en ön sırada duruyordum. Kurbağa adam, Kamp Sehvimmer, Brövem salonun parlak ışığında parlıyordu. Amiral konuşmasını sadece 4 yıldızlı bir subay olarak değil, bir zamanlar hayatını borçlu olduğu o başçavuşu koruyamadığı için içi yanan bir adam olarak yaptı. "O benim için bir kardeş gibiydi," dedi ve sesi duygu yükünden ağırlaştı.
Ve onun cesareti, bu savaşı sonuna kadar götüren kızında yaşamaya devam ediyor. Doğrudan bana baktı, gözleri parlıyordu. Elimi kısa bir süre babamın yüzüğünün durduğu cebime koydum. Sessiz bir mutabakat. Mezar başındaki veda. O akşamın ilerleyen saatlerinde mezarlığa gittim. Mezar bakımlıydı, çimenler yeni biçilmişti. Alman bayrağının renklerini taşıyan küçük bir bayrak, Bundeswehr ambleminin yanındaki taşın üzerinde duruyordu. Diz çöktüm ve parmağımla isminin derin kazınmış harflerinin üzerinden geçtim. Başardım, diye fısıldadım sessizliğe doğru. Senin başladığın işi ben bitirdim. Ağaçların arasından hafif bir rüzgar geçti. Tesadüf müydü? İnanç mı? Yoksa sadece anının gücü mü? Bir cevap gibi hissettirdi. Kelimelerle değil, onun hala orada olduğuna dair sessiz bir kesinlikle. Cebimden ince bir zincir çıkardım, yüzüğü içinden geçirdim ve boynuma taktım. Yüzük tam kalbimin üzerine yerleşti. Ağır, sarsılmaz ve tam olması gereken yerde. Ayağa kalktığımda, haçlar, taşlar, isimler, rütbeler ve hizmet yıllarıyla dolu o uçsuz bucaksız sıralara baktım. Onurla hizmet etmiş insanların, birçoğu hiç anlatılmamış hikayelerin ve bazılarının nedenini kimsenin tam anlamadığı fedakarlıkların yan yana dizildiği sıralar. Bu hikayeyi bir gün duyacak olan herkesi düşündüm. Gazileri, yakınlarını kaybedenleri, operasyonları, kayıpları ve gerçeğe giden o uzun, zahmetli yolu bilenleri düşündüm. Adaletin nadiren hızlı geldiğini ama her zaman savaşmaya değer olduğunu bilen insanları ve onlara, bu satırları okuyan veya dinleyen sana, şunu söylemek istiyorum. Eğer bir gün üzerinde çok ağır gelen bir yük taşıdıysan veya çok derine gömülmüş bir gerçekle baş başa kaldıysan, sakın pes etme. Konuş. Ayağa kalk. Hikayeni anlat. Dışarıda birinin senin hikayene ihtiyacı var. Birinin yalnız olmadığını bilmeye ihtiyacı var.